Arkadaşlar merhaba. Sarper ben. Bu haftaki YouTube'a konulacak altcoin olarak SXP'yi yani SWIB'ı seçtim. Bunun bazı nedenleri var. Çünkü SXP ile bir geçmişimiz var. Onun da biraz mantığını anlatacağım size. Ee, Bu arada yardımcı arkadaşlarım, ekipteki arkadaşlar bu YouTube videolarını biraz daha hızlı ve kısa olmasını istediler. Buna da özen göstereceğim. Şimdi ben arkadaşlar SXP'ye aslında 3 dönemde baktım. Bunun birinci dönemi şuralardı. Yani fiyatın 4'ün üstünde olduğu şuralardı. İkincisi yine 4'ün üstünde olduğu ama şuralarda oldu. Şuralarda olduğu zamandı. Yani tarihleri de işte 1 Mayıs, 14 Mayıs diye hatırlıyorum. Bunlarla ilgili tweet attım. Bir de işte 2 gün önce bir tweet attım. SXP ile ilgili. Bu tweetleri de aslında ilk tweeti şu nedenle attım. Çok talep geldi. Hem okuldan geldi, işte eğitim alan arkadaşlardan, gruptaki arkadaşlardan geldi. Hem Twitter'dan çok talep geldi. Benim normalde çok ilgilendiğim bir coin de değildi. Sebebini anlatacağım. E, Bu nedenle 1 Mayıs'ta bir paylaşım yaptım. Ve çok etkileşim de aldı o paylaşım. Sonra 14'ünde bir paylaşım yapma durumunda kaldım. Birincisine çok etkileşim gelince. Doğal olarak SXP benim radarıma girmiş oldu. Ve sonra işte 2 gün önce bir tweet attım. Şimdi ne görüyorum onu anlatacağım. Bir de daha önceki analizlerde ne görmüştüm, ne değişti birazcık onları anlatacağım. Buna göre şimdi ilk dediğim gibi tweet'i 1 Mayıs civarlarında attım. Grafiği ilk açtığımda arkadaşlar bu grafikten daha önce anlatmıştım. Yani borsalara kota olduğu tarihten değil de bütün hayat hikayesinden bir resme bakarım. Mesela Binance'daki bütün hikaye bu iken aslında işte CoinCapMarket'e göre bütün hikaye bu. Ve benim bu bütün hikayeye işin başında neden SXP ile o kadar ilgilenmediğimin de ispatı. Çünkü şuralar karışık biraz. Ama dediğim gibi çok talep geldi. Peki talep gelince ne oldu? Ben baktım. Grafiğe bu şekilde baktım. Ve aslında şunları gördüm. Fib çekince niye garip dedim onu da açıklayayım. Golden Zone'dan reaksiyon almış ve yükselen ve momentumlu yükselen RSI'de falan da buradaki oluşan zirve işte hayatımın en büyük 3. zirvesi. Hatta şu başını saymazsak 2. zirve sayılır buraya. Buradan az ama gelişmekte olan bir trend. Golden Zone'dan dönmüş. Burada longlayan algoların nereyi hedeflediğini biliyoruz. Şuraya hedefliyor. Şöyle göstereyim. Şuraya hedefliyor. Yanlış yer. Şuraya hedefliyor. Buradan longlayan algolar. Dahası buraya pitchfork çektiğimizde doğru pivotlar üzerine inşa ettiğiniz pitchfork'ta fiyat %80 ihtimalle median line'a değecektir. Bu median line'a doğru giden bir hareket var idi. Şimdi burası niye peki sevimsiz veya karmaşık? O da şöyle. Bir yükseliş trendinde arkadaşlar şöyle bir görüntü isteriz aslında. Şöyle bir görüntü isteriz. Şimdi bu görüntü ile şuradaki görüntü arasında bir fark var. Şunu kopyalayayım. Şöyle bir şey. İç sayımlarının olmadığını düşünün. Şöyle bir şey. Daha çok andırdığı. Şöyle bir şey ve şöyle bir şey. Yani ikisi arasında bir fark var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dalgalık bir hareket var. Burada 1, 2, 3 dalgalı bir hareket var. Ve burası 3 dalgalı bir harekete benziyor. Buna benziyor. Ve genelde yükseliş senaryolarının %80'i impulsif dediğimiz 5 dalgalı bu şekilde yükselişler olur. Ve şu dalganın aşağısına sarkmaz. Burası 1 ise, burası 2 ise, burası 3 ise, burası 4 ise ve burası 5 ise 4 nolu dalga bir impulsif harekette
birin aşağısına sarkmaz. Yine yükseliş trendinde sarktığı durumlar olabilir. Yani bu çok olumsuz bir durum değil. Ama bu durumda yükselişin daha farklı bir yol izlediği, daha hantal olduğu, esas hareketin gelmediği sonucuna varılabilir. Neyse çok kafanızı karıştırmayın bunlarla. Şimdi benim SXP ile Swipe ile ilgilenmeme sebebim buradaki yapının dediğim gibi 3 dalgalı gibi olmasıydı. Yani şöyle bir şey olmasıydı. Ama burayı zorlayınca da bir yükseliş senaryosu uygulanabiliyordu. Dahası işte burada Golden Zone'dan dediğim gibi reaksiyon ve median line'a doğru bir gidiş. Her şey güzel. E, Daha sonra bu arada şunu göstereyim. Bir zayıflık gördüm. O zayıflığı da 4 saat alalım. 4 saat değilmiş. İşte 14 Nisan civarlarında gördüm. Yani şuralarda falan gördüm zayıflığı. Bu zayıflığın sebebi aslında şu tweette anlatıyorum. Diyorum ki ya bakın işte güç azalıyor. Diğer verilere göre de güç azalıyor fiyat yükselmesine rağmen. Bir güçsüzlük var. Dolayısıyla yine yükseliş senaryosu olabilir. Ama böyle bir yol izleyebilir. Buradaki 4 de bahsettiğim gibi birin altına düşüyor. Yani çok istediğimiz bir yükseliş senaryosu değil ama daha başka bir yükseliş senaryosu yolunu izleyebilir. Buradaki güçsüzlük bunun da alameti olabilir. Dolayısıyla fiyat buraya işte farazi çektiğim FIB de şuraları yoklayabilir diye aslında şu nedenle onu da söylemem lazım. Daha fazla diyelim. Şurada istatistik diyelim. Etkileşim fazlalığı nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldım. İşte Mayıs ayının en popüler tweet'i bu SXP tweet'i oldu. Dahası 1000'e yakın beğeni, 200'e yakın retweet, 50'ye yakın yorum aldı. Şunu da biliyorum. Türkiye'de de zaman zaman bazı coinler e, daha fazla ilgi görür. SXP de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi o günkü şartlarda gördüğüm neydi? O günkü şartlarda şunu görmüştüm. Biraz resmi küçülteyim. Bir yükseliş trendi var. Dediğim gibi şurada algo target var, median line var. Dahası şöyle bir hırçın piyasada gidiyor. Yani işte bütün piyasa cümbür cemaat gidiyor. Dahası şöyle bir ölçü var. Yani Golden Zone'dan inanılmaz momentumlu bir yükseliş var. İşte 1 Mayıs buralara geliyor. İşte şu yükselişte artık taleplere dayanamayıp cevap veriyorum. Ve e, şu Golden Zone'u tutması halinde işte bir pembe tablo çiziyorum. Öyle olmadı. Allah'tan 14'ünde o zayıflığı hissedip o tweet'i attım. Peki ne oldu? Şimdi nerede? Bunu konuşacağız. Şimdi geçmişinde yani neden SXP şimdi konuşuyoruz? Bunun açıklamasını yapmış oldum. Şimdi dediğim gibi veri az. Binance'dan bakıyorum. Son oluşan harekete bakıyorum. Buraya okumaya çalışıyorum. Çünkü 2 gün önce de bir tweet attım. SXP ile ilgili pozitif bir tweetti. Bu harekete bakınca gördüğüm şey şöyle bir şey arkadaşlar. Hızlı gideceğim. 3 parça görüyorum. Bir parçası karışık. Farklı farklı yorumlanabilir. Bugün bakacak olsam buna nasıl bakardım dediğimde bu 4 de göreceli. Şöyle diyeceğim. Ve 5. Sebebini de anlatacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 dalgalık bir yükseliş trendi ve onun düzeltmesini görüyorum. Şimdi kendi iç sayımları da bunların var. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorum. Buradan işte 1, 2, 1, 2 değil. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum.
En sonunda da işte bu sayımları yapıp biraz dediğim gibi çetrefilli bu bölge. Ben 4. dalganın şurada olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok net şunu sayabiliyorum. Burası çok net başka bir şeye benzemiyor. Birinci ipucu bu. Bu 4'ün burada olması. Şurada da sayılabilir. Ve buradan bir 5'e gidiş yapılabilir. Ben buradan olduğunu düşünüyorum. İspatları söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 çok net var bu 4'ü buraya koyarsam. 2, yani ikinci dalgayla 4. dalganın birbirleriyle ilişkili olduğu söylenir. Buradaki ikinci dalga da şu dibin üstünde bitiyor. Yani truncated bitiyor. Yani güdük bitiyor. Buradaki 4 de bu dibin üstünde bitiyor. Ve sonra momentumlu başlıyor. Bir sebep bu. Diğer sebep şunu uyguladığımda işte daha önceki yayınlarda bahsettim. 5. dalgayı bulmak için 2'den 4'e çektiğimiz, oradan 3'e projekte ettiğimiz kanalda şurada 5'in 3'ünün şu dokunuşu anlamlı. Eğer 4'ü burası kabul edersem anlamsız bir yere ulaşıyoruz. Hiç median line'ın uzağına düşüyoruz. Dolayısıyla hem bu 3 sayım hem 2'nin yapısal olarak 4'e benzerliği aslında bunun ters olduğu söylenir. Ben ters olduğunu düşünmüyorum. Ee, Yani her zaman ters olduğunu düşünmüyorum. Bu tip benzerlikler gösterdiğini düşünüyorum. Bir hesapta bu hesaba göre 1. dalganın boyunu alırsak ve bu 4'e projekte edersek bakın 5. dalga 1. dalganın tam bir katı oluyor. Bunlar teknik detay işler. Bu sayımdaki ispatı size söylüyorum. Yani şurası ile 1. dalganın boyu ile gerçi logaritmik şuradan başlayan 5. dalganın boyu denk birbirine aynı ve biz en çok 5. dalganın 1. dalgaya eşit olmasını bekleriz. Bu sebeplerle sayımın bu olduğunu düşünüyorum. İspatım da işte birkaç yoldan böyle. Şimdi peki böyle yükseldik. Sonrasında ne oldu? Ya sonrasında aslında zor bir hareket oluyor. O da şu. Bizim extended yani uzamış B veya extended X yani uzamış X senaryolarımızdan bir tanesi oluyor. Şu zirve geçtikten sonra herkes yeni bir yükseliş dalgasının başladığına inanır. Ve burada aslında tuzağa düşer bir şekilde işte bir trap, bull trap konuları ve sonradan yani düzeltmenin bir bacağı burası olur, bir bacağı burası olur sonra böyle devam eder ve herkesi ters köşeye bırakmış olur aslında. Extended X'li ve B'li sayımları eliticianlar çok sevmez. Neyse. Buna göre yükseliş senaryosu dediğim gibi ispatlarla böyle. Peki nasıl bir düzeltme senaryosu olabilir? Şöyle bir düzeltme senaryosu olabilir. Bunu da mikro yapalım. Çünkü buraya bakınca yine çok rahat 1, 2, 3, 4 ve 5 sayabiliyorum. Bu 5'in yeri göreceli. Yapısal olarak şuraya ait diyorum. Buraya ait olduğunda da planı bozmuyor. Ve burada inanmayacaksınız ama bir B dalgası var. Yani şöyle bir ABC var. Detayına inmeyeceğim. Şöyle bir ABC var burada da. İçine girip baktım. Ve şunu renklerini değiştireyim. En azından turuncu olsun. Düşüş senaryosu da şöyle bir A'mız var. Şöyle bahsettiğim gibi bir ABC ile B'miz var. Şuradan olmalı. Merak eden baksın oradan. Ve bize bir C dalgası lazım. C dalgasını da şu şekilde sayabiliyorum arkadaşlar. Buraya konsantre olayım. 1, 2, 3, 4 ve bir 5 ile bu iş burada bitmiş olabilir. Bu durumda 3'ün 1, 2, 3, 4, 5 ile biri bu, ikisi bu, 3'ü bu, 4'ü bu.
1, 2, 3, 4, 5 ile 5'i bu. Yani 3. dalganın iç sayımları da bu şekilde oluyor. Ve A'nın boyunu alıp B'ye projekte ettiğimde şurası buna logaritmik değil, şeyde bakabilirsiniz. Elimde 1.618 katı gibi bir rakam çıkıyor. C için bizim beklediğimiz ve en olmasını istediğimiz yerdir aslında. 1 katı ve 1.618 katı tam oraya geliyor. Dahası biraz daha ispata gidersek, mesela şu 3'ün iç sayımında beyaz birim boyunu alıp beyaz 2'ye projekte ettiğimde 3. dalga tam 1.618 katı. Tam istediğimiz yer. Yani bu beyaz 3, bu beyaz 1'in 1.618 katı. Oraya geliyor, istediğimiz yere geliyor. Şu hesabı bir de böyle yapalım. Şuradan. Şu kısım da önemli. Şuraya bir dikkat çekmenizi istiyorum. Çünkü logaritmik bakınca fiyat da işte 6 dolardan 1.30'lara düşüyor. Logaritmik bakmak mantıksız değil. 4 saatlik grafik. Buralarda bir bitiş var. Bakın 1.618 katı buralara denk geliyor. Dahası buraya, burada net 1, 2, 3, 4, 5 var. Bu bir iç sayımı da benim gözümde net. Pitchfork çektiğinde şurayı bir sıfırlayayım. Düzgün olsun. Pitchfork'u uyguladığımda yine bu Pitchfork'un median line'ı da şurada. Yani o işaretlediğim 1.618 katında. Dolayısıyla böyle bir A, B, C sayımı mümkünse şu 4'ün içinde anlatacağım birazdan. Şu dibin olduğu yerler bu A'nın 1.618 katı en istediğimiz yer. Dahası bu düzeltmeye A ve B bacağına kurduğum Pitchfork'ta median line'dan yükseliş başlamış. Ve burası da aslında bu kanalın tudutik olmuş, yani kanaldan dönmüş. Bu kanalda önemli bir kanala benziyor. Yani fiyatın şimdiye kadarki hareketleri. Dolayısıyla elimizde şey var. Oldukça birkaç yönden baktığımızda bizi tatmin eden bir yapı var. Dahası, şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye saydım ya, bunu başta yapmam gerekirdi. Bu trende Pitchfork'u gördüğünüz için bunu kaldırıyorum. Bu sayıma, yani bu sıfırdan bu beyaz beşe pip çektiğimde düşüşün bittiği yer 0.618, işte öpmüş bırakmış, öyle diyeyim. Level'ları açalım. 0.618'i tiklemiş ve oradan güç almış. Ve bunu da kapatayım, bunu da gördünüz. Geldik burası. Biraz zor yer. Çünkü buradan 4'e gitmek için birkaç yol var izlenebilecek. Kolay yollar değiller. Şöyle söyleyeyim. Bana göre burası bir ABC. Yani bu işte tekniğiyle ilgilenen kişiler için detay bilgi olsun. Bence burası da 1, 2, 3, 4, 5 A. Burası ABC ile B. Burası da ABC 1, 2, ABC 3, 4, ABC 5 de diagonal bir 5. Yani C. Yani ne var elimizde? ABC, ABC. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. Özetle burası şuna benziyor. Bir flete benziyor. Flete göre ABC ile A yaptık. Yapamadık. ABC ile A yaptık. ABC ile B yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ile C yaptık. Şu renk olsun. Olamadı bu da. Böyle bir 4. dalgamız var. Yani teknik olarak buraya gelebiliyoruz. Kaldı burası.
Şimdi burası neden bir düzeltme ihtimali daha var. O da şu, buranın kurallara uygun ama şeklen geometrisi kötü olan bir üçgen ihtimali var. Dördüncü dalga başlı başına üçgen olabilir arkadaşlar. Büyük bir etiketle yazayım. Şöyle belli olsun, bunun çizgisi olsun. Dahası şöyle bir şey olsun ki belli olsun ve beyaz olsun. Beyaz iyi. Okey. Şöyle bir dördüncü dalgamız varsa iş değişiyor. Şöyle ise. Teknik olarak bu dalga valid, yani geçerli bir dalga. ABC ile A, ABC ile B. Buradan ABC çıkması zor. Kabul ediyorum. Ama bir dalga kompleks olabilir. Genelde C dalgasıdır. Kompleks bir şekilde giderseniz bu dalgayı halledebiliyorsunuz. Yine detaya girmeyeceğim. Ve burada DE var. Böyle bir üçgenimsi yapı var. Sonra da thrust gelmiş gibi. Üçgenden sonra sert hareket oluşur. Onun adına thrust denir. Şöyle bir üçgenimiz olmuş oluyor özetle. Ve bu durumda şurada bitiyor dördüncü dalga. 1, 2, 3, 4, 5 de o zaman burada bitmiş olabiliyor. O zaman bir yükseliş trendi başlayabiliyor. Dediğim gibi geometri çok oturmuyor. Buna daha uygun geometri. Bu durumda da şu ihtimal var. Bu durumda 5'in henüz gelmemiş olma ihtimali var. Şuralarda bir yerde olma ihtimali var. Şöyle ki yine detaya gireceğim ama mecburum. ABC ile 1, şöyle ABC ile 3, şimdi geldi buraya overlap yaptı. Çok teknik bilgiler oluyor ama yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5 ile bir buradan ABC yapıp şu şekilde 5'in burada olma veya şunun bir tık üstünde olma ihtimali de var. Bu biraz işte piyasaya bağlı. Bunu da şu anda tespit edemiyorum. Henüz o rengi vermiş değil. Yoksa hani hangi tarafın ağır bastığını söylerdim. Ama şöyle söyleyeyim, şu dipten olan yükselme önemli bir yükselme. Bu dip işte ölçtük biçtik şeye geldi. E, Hem Pitchfork'un median line'ine geldi hem de anlamlı bir fib seviyesine geldi. Dolayısıyla bitmiş de olabilir. Bir boy daha yapıp oradan da gidebilir. Onu demek çok iddialı. Hani o konuda rengimi vermek istemiyorum. Daha makro konuşmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim. Ya büyük resimde şuradayken fiyat şu ihtimal vardı. İşte hepimizin aşina olduğu cup and handle, işte fincan kulp formasyonu ihtimali vardı. Çalışmadı. Ama hala bu ihtimal var. Şöyle ki burada da hala fincanımsı bir yapı var. Fiyat çok kırmış değil. Üstünde bir işte kapanış yapmış değil gördüğüm kadarıyla. Yani bu fincan kulbu yapıp gitme ihtimali olabilir. Dolayısıyla e, bu Golden Zone'dan olan reaksiyon, şuradaki artış, şu düzeltmede yaptığım bu değil. E, Özetini söyleyeyim. E, e, En son 2 gün önce attığım tweet'i şey yapabilir, haklı kılabilir. O da şu: bunun bir ABC ile birinci dalga olması, diagonal çünkü yapı, yani bir yapması buradan, sonra 2 yapması, şimdi 3'e gidiyor olması, sonra 4 yapması, sonra 5'e gidiyor olma ihtimali. Bu ihtimal masada. Bunun için bu 3'ün A'sı olmuş oluyor. Şunun muadili olmuş oluyor. Yani şunu yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 de A'nın içi de 5'tir. Şimdi burada A, B, C ile B'yi yapmış olabiliriz. Ve şimdi C'sine gidiyor olabiliriz, piyasaya bağlı yükselecekse.
Bu ihtimal olabilir. Çünkü burası Golden Zone ve burası da 50 idi bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 50 inanılmaz tutmuş. Burada da Golden Zone tutuyor. Arkadaşlar tahmin ettiğimden istediğimden fazla tekniğe girdim. Özetle swipe'la işte Mayıs'tan beri olan münasebetim ve bundan sonra olacağını öngördüğüm yolculuk böyle bir şey. Son bir dipnot vereyim. Eğer gerçekten buradan veya buradan bir yükseliş gerçekleşirse bu durumda nasıl bir yükseliş olabilir? Dibin burası olduğunu varsayarak hesap kitap yapıyorum. Bu durumda eğer bir yükseliş trendi başlarsa fiyatın aslında bir VPVR açalım. Volümüne bakalım buranın. Bu örnekte işe yarayacaktır. Şuralar önemli. Şuralar zaten fiyat şu anda burada. Şurası mıknatıs etkisi yapacaktır. Şurayı hızlı geçecektir. Yani şuralarda büyük dirençle karşılaşacağını düşünüyorum. Eğer buradan fiyat kafayı yukarıya kaldırırsa VPVR'a bakıyorum. Şuradan kafayı yukarıya kaldırırsa ve bir yükseliş trendi başlarsa şu tepeden bu dibe çektiğim, şurayı da baz alabiliriz ama buraya alıyorum. Bu dibe çektiğim Fib'in 50 ve Golden Zone'u önemli şey olabilir. Direnç yerleri olabilir. Arkadaşlar planladığımdan dediğim gibi fazla hem derine indim hem de çok zaman geçti. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.